Merhaba, Hıvak Bil'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Train Türkiye Genel Müdürü Mehmet Şahaner. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Sağ olun, bizler deyiz. Mehmet Bey, siz önemli bir markanın Türkiye'de yöneticisi olarak uzun yıllar görev yapıyorsunuz. Daha önceden de farklı şirketlerde görev yaptığınız zaman biz sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz, nasıl bir öğrenci hayatınız vardı? 1986 yılında Ankara'da doğdum. Aslen Kayseriliyim ama doğma büyüme Ankaralıyım diyebilirim. Lise hayatına kadar Ankara'daydım. Sonrasında İstanbul'a üniversite sebebiyle geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum. Sonrasında da ailem de İstanbul'a yerleşti ve geri kalan ömrümüzü de burada geçiriyoruz. Oraya geçirdiniz. Evet. Üniversiteye kadar Ankara'da, lise bitene kadar nasıl bir öğrencilik hayatınız vardı? Öğrencilik hayatı başarılı bir öğrenciydim, onu söyleyebilirim. En azından sorumluluğunu bilen bir öğrenciydim. Şimdi bugünlerde 2 kız çocuğu babasıyım. Şimdi konuyu oraya getireceğim. Büyük kızımın dersleri, ödevleri, konularına çok böyle detayına girdiğimiz bir dönemdeyiz. Biraz bu jenerasyona sorumluluklarını belirtmek zor geliyor. Kendi çocukluğumla mukayese ettiğimde gerçekten zorlandığımız zamanlar oluyor bu zamanda. Ama ben çocukluğumda sorumluluğunu bilen, aslında işte ödevlerini, sınavlarını doğru zamanlarda takip eden, her zaman genel olarak ideal öğrenciye yakın bir öğrenci olduğumu söyleyebilirim. Üniversite kaç yılında girdiniz? Hangi üniversite? 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğine kazandım ve girdim. 4 yıl üniversite hayatım sürdü. 2008'de de mezun oldum. Sizi makine mühendisliğine yönlendiren ailede birisi var mıydı, mühendis, veya sizin merakınız var mıydı bu konulara? Rol model baba. Babam makine mühendisi. Sektörden de bilinen bir insan. Aslında biz daha lise hayatındayken 2 kardeş, ortanca kardeşimle 2 yaş var aramızda. Babam bir şantiyede makine mühendisliği yapıyor. Çok güzel projeler yaptılar bu arada. Çok önemli bir markanın uzun yıllardır mekanik şefi olarak, müdür olarak çalıştı. Ve o projelerde işi bitirdikten sonra aslında sıklıkla biz de gezerdik. Neler yaptığını öğrenirdik, bakardık. Babam kazan dairesini anlatırken ben o zaman işte kazanlar, soğutma grupları falan onlarla ilgi duyarken bir yandan kardeşim çatıda gezerken böyle kafayı kaldırıp uçaklara bakardı. Şimdi o uçak mühendisi, arkasından pilot oldu. Ben makine mühendisi olarak devam ettim hayatıma. Dolayısıyla rol model aslında mühendislikten gelen bir aileyiz. Babadan geliyor. Üniversite yılları nasıldı? Nasıl bir öğrencilik geçti? Üniversite hayatı tabii Ankara sonrası İstanbul'a geldik. İstanbul dışında yaşayan, çocukluğunu yaşayan insan için olduğu gibi benim için de başta çetrefilliydi. Ama çok güzel dostlukların yaşandığı bir arkadaşlık ortamımız oldu. Zaten Ankara'dan buraya gelirken de gene aynı lisede, aynı ortaokulda okuduğum çok yakın bir arkadaşımla birlikte geldik. İlk sene yurtta kaldım. Yıldız'ın yurdunda. Arkasından 1. sene sonunda yurtta çok gene yakın arkadaşlarımızın olduğu bir grupla aynı öğrenci evine çıktık. Sonrasında da o ev bize aslında bambaşka bir yol açtı. O evde tanıştığım arkadaşlarla, beraber çıktığım arkadaşlarla aslında hayatımın şu noktasına kadar da çok samimi bir şekilde gelmeyi başardık. Çok bence büyük bir dostluk sağlamış oldu bana. Bunları biraz öğrenciliğimden ayrıca anlatıyorum ama tabii ki öğrencilik noktasına geldiğimde de Yıldız'ın ben üniversite kalitesini, eğitim kalitesini çok farklı ve kıymetli buluyorum. Özellikle makine mühendisi ve iklimlendirme sektörü öğrencileri için bence çok ideal üniversitelerden bir tanesi. İyi bir üniversite zamanı geçirdim. 4 yılda makine mühendisliğini bitirebilmek de bence bir marifettir diye düşünüyorum. O dönem güzel geçti. Son derece projelerde yine beraber çalıştığımız hocalarımızla da verimli geçirdiğimiz bir 4 yıl oldu. Tabii ki öğrenciliği de yaşadık. Eğlencemizi de yaşadık. İstanbul'dayız. Sonuçta bunun da kıymetini bence biliyor olmak lazım ki aslında yeni öğrencilere de özellikle sıklıkla söylüyorum bunu. Üniversite sadece bir üniversite okumaktan ibaret değil. Böyle görmüyor olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sonrasında iş hayatı özellikle başladıktan sonra geri dönülmez bir yol oluyor. Ben ikisinin de dengede götürdüğümü düşünüyorum. Mühendislik fakültelerinde özellikle staj önemli bir konu. Staj dönemleri nasıl geçti? Sektörle olduğu zaman mı tanıştı? Gerçi sektöre tanışmıştınız ama evet. Stajda sektörel bir firmada görev yaptın mı? Nokta atışı soru oldu. Şöyle, bitirme tezimi o zaman yine Yıldız'da Handan Hoca, birçok kişi bilir. Yeni emekli oldu Handan Hocamız. Bitirme tezini onunla tamamlamıştım. O dönemde de Yıldız'da üniversite sanayi işbirliği önemli bir konu. Hala buna çok önem veriyor üniversitemiz. O dönemde HSK'da bir bitirme tezini yapabilme imkanımız olmuştu. Daha doğrusu klima santrallerinde
enerji verimliliği konulu bir bitirme tezimiz vardı. Gene üniversitede 3 arkadaş beraber bu tezi savunmuştuk. O dönemde biz HSK'nda imkanlarını kullandık. Rahmetli Vural Bey o zaman sunumumuzu dinleyen kişilerden bir tanesiydi bitirme tezimize. Gene çok kıymetli sektörden tanıdığım profesyoneller vardı. Bir yandan da hocamız. Oradan ilk aslında entegrasyon oldu HSK ile. Sonra bir stajımı Alarko'da yaptım. Gene bizim sektörümüzden. Ankara'da olduğum dönemde Ankara'da TÜBİTAK'ta SAGE'de bir stajım oldu gene. Stajları da dolu dolu geçirdiğimi söyleyebilirim. Aslında staj şu anlamda önemli. Sektörle tanışmam aslında stajlarla başladı. İklimlendirme sektörünü ilk defa orada tanıdım, sevdim. Sonrasında da bütün kariyerim aslında o noktada gelişti. Üniversite bitti, yıl 2008. 2008. Genelde işte özellikle erkekler önünde askerlik engeldir. Hemen gittin mi yoksa biraz erteleyeyim, biraz çalışayım ondan sonra mı? O da biraz tabii hayat öyle yönlendirdi ama 2008 son bitirme tezine hazırlandığım dönemde fuar zamanıydı. Bir Sodex fuarı zamanıydı. Mayıs ayında. Ben işte gene sektör firmalarından Systemair firmasının bir satış mühendisi aradığını gördüm. Okulda duvarda asılıydı ilanı. Hatta kendi kendime sorguladım, ya satış mühendisliği mi olur, nasıl bir kavram bu falan diye. Ama kendimi de ilk profesyonel kariyerime satış mühendisliği yaparak aslında bulmuş oldum. Fuarda tanıştık o dönem. Sonrasında kendimi otomatikman aslında iş hayatının içinde buldum. 2 sene Systemair'de çalıştım. Sonrasında askerliği de Mardin'de yaptım. Çok söylemekten gurur duyuyorum. Mardin çok sevdiğim bir şehir oldu. Hayatım boyunca da belirli sıklıklarla eşimle de gidip böyle keyifli zaman geçirdiğimiz bir yer oldu. Gerçekten görmeyenlerin de şiddetle tavsiye ettiğim, görmesini istediğim bir şehrimiz. Orada yaptım. Tekrar profesyonel kariyerime geri döndüm sonrasında. Askerlikle ilgili şu sorumuz var. Mesleğinizle ilgili bir şey icra ettiniz mi? Etmedim. Etmek için çok uğraştım. Etmedim. Orada herkese böyle bir tavsiye verilir ya askere gidilirken. Bana Akıllı da dendi göz ki gibi. işte tabii ya bana söylediler, işte kazan dairesi güzel olur, işte sen sahra hizmetlerde olursan en azından işte musluğun başında olursun. Rahat edersin dediler. Gittiğimde ben de seçim yapılan bir komisyon vardı. Orada işte herkes mesleklerini kısa dönemlere ayırıyorlar. Ben de orada özellikle işte kazan sektörünün içinden geldiğimi söyledim. O zaman komutanlar başka bir makine mühendisi arkadaşı o pozisyona aldılar. Uzun sürede boşta kaldım aslında. Kısa dönemlerin çok böyle iş verilmediği bir taraftaydık. Tugay Karargah bölüğünde. Başlangıcı biraz zor ama sonrasında artık rutine bağlamış. Aslında kısa dönem bir askerliğim olmuş oldu. Kaç yılına döndün askerden? 2010 yılı. Döndüğünde Systemair'de devam ettin mi yoksa farklı bir şirket mi? Etmedim. Aslında belki orada söylemem lazım. Systemair'e başlamamdaki ana unsurlardan bir tanesi işte Tolga Yolcu, sektörden gene çok bilinen bir insan. Aslında hem bana hayat boyu çok büyük abilik yaptı, hem sektörle tanışıp bir noktada buraya kanalize olmamı sağlayan kişi oldu. Onunla birlikte çalıştık ve Systemair maceram aslında en önemli unsurlarından bir tanesi o. Bir diğeri geçenlerde gene sizin konuşmacınız olarak gene misafirlerinizden Emre Kandemir. Biz onunla aynı hafta başladık. Bir hafta arayla başladık. Sonra başladım ben ondan. Systemair'de satış mühendisi olarak başlamıştık. Hala da çok sık görüşürüz. Çok yakın bir arkadaşımdır. Dolayısıyla Systemair o şekilde başladı. Ama sonrasında döndüğümde daha önceki temaslarımdan dolayı da Johnson Controls firması çok böyle çalışmaktan gıpta edeceğimi düşündüğüm önemli bir firmaydı. Johnson'da bir iş pozisyon buldum, satış mühendisi pozisyonu ve orada çalışmaya başladım. Orada da çok kıymetli sektör profesyonelleriyle tanıştık. Aslında genel olarak şöyle geçmişime baktığımda çalıştığım firmalarda bu sektöre çok uzun yıllardır hizmet eden çok kıymetli isimler oldu. O anlamda Johnson'a başladığımda demiştim, ya sektörün Real Madrid'ine geldim ben, bu kadar isim. Her birinden de çok güzel şeyler aldım aslında. Orada da yaklaşık 2 yıl kadar çalıştım. Sonrasında Tolga Yolcu'yla bir beraber iş yapma hevesimiz vardı her zaman. Onun da böyle bir talebi vardı. Johnson'dan ayrıldım ve kendi işimi yapma sürecine girdim. Yaklaşık 3 yıl kadar başlangıçta onunla birlikte ortak olarak, sonrasında biraz daha kendi başıma devam ettirdiğim bir gene iklimlendirme sektöründe olan ama biraz daha tünel metro havalandırma sistemleri üzerine uzmanlaştığım bir dönem oldu. 3 sene kadar kendi işimi yaptım. O dönem de çok kıymetliydi. Bence sektörde birçok profesyonelin aslında kafasının bir tarafında olan, acaba kendi işimi yapsam mı yapmasam mı, nasıl bir tecrübedir diye sorguladığı bir şeyi aslında genç bir yaşta ben tecrübe etmiş oldum. 26 yaşındaydım firmayı kurduğumuzda. O dönem
dönemde güzel, gerçekten kendi adıma aldığım, çok fazla beslendiğim bir dönem oldu. Sonrasında 3 sene sonra tabii tek bir sektöre bağımlıydım. Tünel metro dediğimizde son kullanıcısı belli olan, çok fazla çeşitlendiremediğiniz bir sektör. Biraz da belki yaşım verdiği şeyle o dönemde stresi çok yoğun olarak yaşadığım bir dönemde profesyonel kariyere dönme fikri daha ağır bastı. Tabii biraz da yolda öğreniyorsunuz neye daha ehil olduğunuzu, neyi daha rahat yapabileceğinizi. O dönemde belki o yaş itibariyle benim için profesyonel bir kariyer çok daha mantıklı geliyordu ki aslında bunun doğru olduğunu da sonraki süreçte görmüş oldum. O dönemde de gene isim vereceğim. Çok kıymetli isimler çünkü benim için. Train'de çalışmakta olan, beraber de çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Ersin Yücel bunlardan bir tanesi. Bir tanesi Onur Koca. Bir tanesi Faruk Uçur. Bu üç isim şu an Train'in çok iyi düzeyde yurt dışında temsil eden arkadaşlarımız. Biri İrlanda'da, şu an bir tanesi İsveç'te. Faruk Bey İngiltere'de. Üst düzey yönetici pozisyonlarında Train'in bayrağını sallıyorlar orada. Onların da birazcık beni desteklemesiyle birlikte, cesaretlendirmesiyle birlikte ben tekrar aslında profesyonel kariyerime Train'de satış mühendisi olarak başlayarak dönmüş oldum. O gün bugündür Train'de devam ediyorum. Kısa ama uzun bir özet olmuş oldu. Vallahi şimdi sen anlattığı isimleri bahsettin. Benim kafa tabii başka bir yere gitti aslında. Şimdi baba mühendis, 2 oğlan mühendis. 2 kardeşmişiz bu arada. 3 erkek kardeşiz. 3 Üçüncü Genius o mekatronik mühendisliği okuyor. En parlağımız. Şunu merak ediyorum. Train'e gireceğiz de konu olarak. Şimdi makine mühendisi oğul zirvede hep dolaşıyor sistemiye. Johnson Train. Uçak mühendisi nerelerde uçuyor? Onu merak ettim. Uçuyor mu? Evet ya ben bu anlamda çok şanslı bir ailedeyim. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ortanca kardeşim Sermet Şahaner ismi. Türk Hava Yolları'nda pilot. Öncesinde gene öğrencilik zamanında da İTÜ uçak mühendisi, sonrasında Amerika'da Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Dereceyle tamamladı. NASA'dan okey alan bir insan oldu o dönemde. Sonrasında Amerika'da yaşama fikri çok sıcak gelmedi. Tekrar Türkiye'ye dönme, biraz da aile bağları değerlendirerek aslında Türkiye'ye dönme kararı aldı. Döndükten sonra da burada hep gözü yukarıdaydı. Yani bu işin mühendisinden ziyade pilotajla daha çok istekliydi. Türk Hava Yolları'nda pilot olarak başladı. Şu an kaptan pilot. Denk gelebilirsiniz. Yani herhangi bir mekatronik okuyan da girişimcilik üzerine çok büyük çalışmaları var. Böyle ödüllü startup fikirleri var. Ona duvarında kocaman şey yazıyor. Eğitim ve öğretim hayatıma 4 sene üniversite sebebiyle ara verdim yazıyor. Bu yeni jenerasyon çok farklı. Bizim aramızda 17 yaş var ikimizin arasında. O tarafta ben çok güzel işler yapacağına eminim. Yani mekatronik mühendisi onun muhtemelen profesyonel kariyerinde çok fazla bir yer almayacak ama başka işlerde olacak. Dört gözle bekliyorum neler yapacak diye. Peki gelelim Train'e. Train uzun yıllardır Türkiye'de, 100 yılı aşkın bir süredir de dünyada zaten varlığını ispat etmiş bir firma. Train Türkiye'den ve Türklerden hiç vazgeçmedi. Evet. Az önce saydığın isimler Türkiye'de önemli şirketler görev yaptıktan sonra Train'in farklı bölgelerinde şu anda aktif görevliler. Sen de Train'in Türkiye'nin başındasın. Neden Türkleri tercih ediyor veya böyle bir şey mi var? Başarılı bir ekip mi Türkiye'deki? Yani bir Train'in içerisinde bir İK departmanı gibi bir şey mi oldu Türkiye? Ya biz şunu söyleyebilirim. Türk insanı bence çalışkan ve sorumluluğunun bilincinde olan. Çok önemli bu arada söylediğin isimler genç isimler. Mesela Onur, Ersin, Faruk Hepsi. Beyler genç isimler. Genç isimler, genç yaşta çok iyi kariyerleri olan isimler. Tabii çeşitlendirebiliriz. Daha ismini saymadığım çok kıymetli bir sürü arkadaşım var. Farklı firmalarda şu an çalışan, Train'e hizmet etmiş çok iyi kariyerli insanlar var. Benim öncemde çok gene önemli isimler var. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türk insanı bunu yurt dışıyla entegre çalıştığınızda daha iyi görüyorsunuz. Bence çalışkan, özverili, disiplinli insanlarız. Bunları gördüm ve bence Türk insanı olmanın en büyük önemi biraz da risk alabiliyor olmamız. Bir Avrupalı'nın belki yıllar boyunca görmediği kadar krizi biz bir yıl içinde defaten yaşıyor ve çözüyor oluyoruz. Bu kriz çözebilme yetkinliğimiz aslında kendi kendine bizi bir noktada artık diğer Avrupalılardan da ayrıştırıyor. Bu sebeple de çok iyi yerlere gelen iyi yöneticiler yetiştiriyoruz. Bence biraz bu var. Train'de çalışmış, bundan önceki yıllarda hizmet etmiş insanların hepsi çok kalifiye, özveriyle çalışmış çok önemli isimler. Bir başarı olunca başarı da destekleniyor. Benim en büyük isteklerimden bir tanesi Train'in Türkiye'de bir üretim ağının da oluşması. Bununla ilgili sürekli çalışıyoruz. Türkiye'nin PR'ını yapıyoruz. Aslında yapmaya da gerek yok. Bu noktada çok güzel sektörde örnekler de var. Uygun zaman kullanıyor. O uygun zaman geldiğinde eminim ki bununla ilgili karşılığı da verilecektir. Bu yatırımlar yapılacaktır. Ben biraz bunlara bağlıyorum genel olarak.
Anladım. Şimdi Train'in tabii anlat bitmez yetenekleri, ürün gamı ama ben son dönemdeki gelişmeler Train'de ve Türkiye'deki gelişmeler neler? Onları birazcık anlatmanı istiyorum. Bir de Train global olarak Türkiye'ye bakış açısı, beklentileri neler? Tabii güzel bir noktaya parmak bastınız. Train Technologies Holding'i aslında globalde çok büyük bir organizasyon. Amerika'da 22 milyar dolar ciro yapan Amerika'nın en büyük sektörün içinde de en büyük firmalarından bir tanesi. Holding bünyesinde 2 firması var. Bir tanesi Train, bizim sektörümüzden bildiğimiz. Bir tanesi Thermo King. Araç soğutmasından daha çok aslında birçok insanın bildiği bir marka. Ben Train tarafından daha çok bahsedeyim. Train iklimlendirme sektöründe soğutma ve ısıtmayı bir arada yapan ve bu sektörde kendini çok geliştirmiş bir iklim inovasyoncusu ya da iklim yenilikçisi diyelim. Bu anlamda attığı bütün adımlar hep inovatif, hep çevreci ve verimlilik odaklı oldu. Bunu bir mühendis olarak söylüyorum ve çok kalben söylüyorum. Ürün portföyü ve bütün sağladığı hizmetlere baktığınızda altında hep var, mühendislik var ve hep daha iyiye yönlendiren bir mekanizma var. Yerimizde durmuyoruz. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli hem ürün gamı, ürün portföyünü yeniliyoruz. Bir yandan hizmetlerimizi yeniliyoruz. Bunlardan kısaca şeylerden bahsedebilirim. Mesela şu an dünyanın derdi aslında küresel ısınma ve dekarbonizasyon konusu. Bu konuyu 10 yıldır Train işliyor ve 1 Gigaton Challenge adı altında bir taahhütü var. Bu 1 Gigaton Challenge tabii rakamsal, nümerik olarak çok farklı bir nokta ama 1 milyar metrik tondan bahsediyoruz. Bu kadar bir karbondioksit emisyonunu müşterinin sahasında azaltmayı taahhüt ediyor. Bu ne demek? İngiltere, İtalya ve Fransa'nın bir yıllık toplam karbondioksit emisyon değeri demek. Şimdi bu muazzam bir değer. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında bunun üretimsel tarafı toplamda %5'i geçmeyen bir kısım. %95'i bu ürünler yaşadığı ürün döngüsü boyunca da sahada, müşterinin sahasında karbondioksit emisyon değerini üretmeye devam ediyor. Bu süreci de kapsayarak söylenen bir taahhüt ve bu ölçümleniyor da. Bu 2019'da başladı ve 2030 yılına kadar bu taahhütü gerçekleştireceğini söyledi. Çok doğru bir şekilde devam ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela klasik ısıtma sistemleri, artık kazan, boiler gibi sistemlerin yerine bizim artık elektrifikasyon dediğimiz elektrikli ısıtma sistemleri, heat pump sistemleri revaçta. Bunları son yıllarda daha fazla piyasaya sunmaya başladık. Bu cihazların tabiatı gereği içlerinde bir soğutucu akışkan var ve soğutucu akışkanlar tabii ki çevreyi olumsuz etkileyen şeyler. Bunlara baktığımızda artık HFC dediğimiz hidroflorokarbonlar yerine, amacımız dekarbonizasyon ya, hidrofluoroolefin dediğimiz yeni nesil küresel ısınmaya etkisi olmayan gazlar kullanmaya başladık. Bunu 10 yıldır yapıyoruz. Başlarda alternatifli olarak getiriyorduk. Şimdi artık bütün soğutma gruplarımızın içinde bu HFO gazları var. Tabii bunların hepsini yaptığınızda siz özellikle supply chain, bütün ürün komponentlerin teminleriyle alakalı çalışmalar yaptığınızda, fabrikanızı elektrifikasyon tarafında güçlendirdiğinizde, tamamen yenilenebilir enerji sistemleriyle donattığınızda, mesela bizim üretimimizin tamamı artık fabrikalarda bir kazan göremezsiniz. Tamamen elektrifike edilmiştir ve heat pump sistemleriyle donatılmıştır. Laboratuvarlar bu şekilde çalıştırılıyor. Bunların hepsini yaptığınızda ve çalışanlarınızı da bu konuda bilinçlendirdiğinizde bu taahhüdü gerçekleştiriyor oluyorsunuz. Bu anlamda gurur duyuyorum Train'de çalışıyor olmaktan. Hem çevreci, hem sürdürülebilir, hem de enerji verimliliği yüksek çözümler ve sistemler sunan ve bunu devamlı yapan bir firma olarak söyleyebilirim. Train'in benim hatırladığım yeniliklerinden bir tanesi de bu kiralama hizmeti. Türkiye'deki bu konudaki çalışma hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ne kadar bir kapasite var? Nasıl hizmet veriyorsunuz? Tabii. Belki organizasyonel yapıdan birazcık bahsedip kiralamaya geçebilirim. Train burada imalatı olmayan bir firma ama satış ve satış sonrası hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 30. yılımızı geçtiğimiz yıl geçtik. 31. yılımıza giriyoruz kendisi olarak firmanın. Ve bu organizasyon ekipman satışı, arkasından da satış sonrası hizmetler departmanı olarak çalışıyor. Bununla birlikte bir kiralama departmanımız var. Kiralama çok büyüyen bir departman. Şu an 200 civarında bir soğutma grubumuz, filomuzda var ve kiralanabilir durumdalar. Tabii kiralama satıştan çok farklı bir yapı. Bununla ilgili Train'in artık 10 yılı geçkin bir Türkiye'de tecrübesi var. Filoyu sürekli artırıyoruz, sürekli yeni cihazlar katıyoruz. Bunun da tabii şöyle bir yararı var. Bir kere müşteri, tüketici mindsetini, kafa yapısını iyi araştırmamız gerekiyor. Buna kim
okey diyecektir. Aslında bir dönem otomotivlerin de satın alınmasından kiralanmaya geçiş dönemindeki karar aslında şu an soğutma gruplarında da var. Bizden önce de genel olarak kiralama fonksiyonunda olan bazı profesyonel firmalar vardı. Biraz onların da rol model olması, biraz Avrupa'da bu işin çok revaçta olması bizi de Türkiye'de bu işi yapmaya itekledi. Başlangıçta 3-5 soğutma grubuyla başladık kiralamaya. Şimdi baktığınızda soğutma grupları, rooftoplar, klima santralleri, aklınıza gelecek iklimlendirme ile alakalı birçok şey. Şu son zamanlarda cold store dediğimiz soğuk hava depoları filoya katıldı. Burada ilk başta talep tabii ki şey gibi geliyor. Yani bizim bir acil ihtiyaç var. Acil bir durum olduğunda biz oraya kiralamayla karşılık veririzden biraz daha artık CAPEX, OPEX hesaplarına göre bu rutine binip insanların bu soğutma ya da ısıtma işini düzenli olarak da kiralama metoduyla yapabileceği anlamına da geldi günümüzde. Başlarda işte hikayemiz çok önemlidir. Dünya Kan Bankası'nda bir sıkıntı olmuştu ve biz oraya 6 saat içinde bir soğutma grubunu götürüp devreye alıp kanların aslında bozulmasını engellemiş olmuştuk. Bu dönemden sonra da buna benzer çok büyük başarı hikayeleri var. Departman inanılmaz güzel işler yapıyor. Başında Murat Bey var. Çok iyi bir profesyonel arkadaşımız gene. Çok da büyütmeye de güzel stratejilerin de beraberinde taşıyor. Baktığınızda daha birçok konuda bu ihtiyaç var. İşte otellerin geçici soğutma ihtiyaçları, fabrikaların geçici soğutma ihtiyaçları ya da başından itibaren kiralama fonksiyonu olarak projelendirilmiş projeler de var. Bu anlamda bizim müşterilerimize tek söylediğimiz başınıza her an bir kriz gelebilir ve soğutma grubunuzla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Her zaman yedek parça bulamayabilirsiniz. Her zaman tamirat imkanınız olmayabilir. Bu dönemlerde bir branşmanınız olursa Trane her zaman orada bu kiralamayı size geçici olarak ya da kalıcı olarak sağlayabilir. Bu soğutmaya ya da ısıtma ihtiyacınız neyse sağlayabilir diyoruz. Bunun da karşılığını yıllardır veriyoruz aslında. 2025 nasıl geçti? Zor geçiyor. Geçenlerde bir LinkedIn'de de bir post paylaştım. Tam da aslında bir ekip olarak bir araya geldiğimiz 2 hafta önceydi. Bir Bolu'da bir organizasyonumuz vardı. Ekibi de bir araya getirdiğimiz. Orada da aynı şeylerden bahsettim. Beklediğimizden daha zor geçti. Tabii burada Trane'in biraz iş yapış şekliyle alakalı. Biz konfor tarafından ziyade biraz daha endüstriyel segmentte çok ağırlıklı olarak çalışan bir firmayız. Endüstriyel yatırımların azalıyor olması otomatikman bize yani özellikle yeni cihaz satışında zorladı. Bununla alakalı gerçekten beklentinin genel olarak piyasa beklentisinin açılmasını bekliyoruz. Yatırım kararları olması lazım. Ülkede nitelikli yatırımın artması lazım. Aslında daha önceki yıllarda olduğu gibi olması lazım. Mesela Antep önemsediğimiz pazardır bizim. Gaziantep'te özellikle tekstil sektöründe çok büyük faaliyetlerimiz var. Çok büyük bir pazar payımız var. Antep'teki bu sene ben işte tekstil sektöründeki genel düşüşü aslında genel olarak diğer endüstriyel segmentlere de sirayet ettiğini görüyorum. Benzer endişeler aslında bütün yatırımcıların taşıdığı benzer endişeler var. O anlamda zorlayıcı bir sene geçti. Çok şükür bizim kendi içimizde gene hedeflerimize çok yakın olduğumuz, bazı kulvarlarda geçtiğimiz hatta hedeflerimize bir sene oluyor ama beklentimizin dışında çok daha büyük zorluklar yaşadığımız bir sene oldu. Veri merkezleri önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Veri merkezlerinden önemli projeler edindik, aldık. Onların sayesinde aslında yeni ekipman satışında da bir noktada iyi bir sene geçirdik diyebilirim. Ama sektörün geneli itibariyle konuşursam sektör bence çok yara aldı 2025'te. Yıllık böyle tahminlerde bulunuyoruz sene başında. Bu yıl işte daralma olur ya da işte işlerde artış olur falan gibi. Ben bu ölçüde kimsenin tahmin ettiğini düşünmüyorum 2025'e. Herkesin beklentisinden bir tık daha zor geçti. 26 için de çok parlak şeyler söyleyemeyeceğim. Bunu böyle hani kötüye yoruyor gibi de gözükmek istemiyorum. Özellikle bulunduğumuz, teşkil ettiğimiz pozisyonlarda tabii ki daha böyle şey olmamız lazım. Özellikle yani fırsatları görebiliyor olmamız lazım. Piyasayla ilgili daha olumlu konuşabiliyor olmamız lazım ama bizim yatırım olması gerekiyor ki o yatırımlara karşılık sunabileceğimiz hizmetlerimiz ve ürünlerimiz olsun. Yatırım olmadığı sürece bizim tek başımıza bir ürün satmamızın ya da hizmet satmamızın bir anlamı yok. Dolayısıyla yeni yatırımlar için dua ediyoruz. Yani ülkenin genel ekonomik durumunun biraz daha toparlanması, özellikle yatırım kararı verecek insanların bu parayı ben işte mevduatta tutmaktansa yatırıma karar vereyim noktasındaki inisiyatif almaları bizim için çok kıymetli. Dört gözle bekliyoruz. Peki çok güzel anlattın. Akış çok güzeldi ve akıcı bir şekilde. Çok fazla bana bir soru sorma şeyi bırakmadın Bitiriyor ama. muyuz? Yok bitirmiyoruz. Train'le ilgili yine sorularımız olacak çalışma hayatında ilgili. Üniversite bitti sisteme de girdin. Satış mühendisliği kavramıyla karşılaştın. Evet. İlk sattığın ürünü hatırlıyor musun? Yani ilk sattığım ürünü hatırlamıyorum ama
Tolga ile birlikte başladığımız konu bir şeydi, jet fanlardı. O zaman otopark havalandırma sistemleri yeni popüler oluyordu. Kanal sistemlerin yerini tutmaya başlamıştı. Çok bilinmeyen bir konuydu. Projecilerle çok böyle dirsek temasında olmamız gereken dönemlerde. Bir anda kendimi böyle mezun oldum ve bu işte iklimlendirme sektörünün içinde birçok marka isimle birlikte, önemli isimle birlikte ve tabiri caizse sektörün duayenleriyle birlikte biz jet fan sistemleri tasarlarken bulduk. Benim gelişimim için çok kıymetli bir dönemdi. Özellikle hatırladığım projeler orada, jet fan sistemlerinde. Onun dışında tabii Sistemer'in ürün portföyü o zaman klima santrali daha HSK birleşmesi olmamıştı. Sadece işte fanlar vardı, havalandırma sistemleri vardı. Daha dar bir ürün yelpazesi vardı. Ama özellikle oradan çekeceğim konu herhalde şeyler olur. Jet fanlar. Peki biraz daha güncel bir soru sorayım. Train'de ilk sattığı ürünü hatırlıyor musun? Train'de ilk sattığım ürün ve 9 müşteriyi yıl öncesi hatırlıyorum. mi? Evet tabii çok net hatırlıyorum. Orada da ismini geçirebilirim. Çok da sevdiğim bir sektörde abimdir. Yunan Bey İnşel'de. İlk tekrar profesyonel kariyerime döndüğümde ilk ziyaretlerimden biri onaydı. O da sağ olsun bana da biraz kişisel olarak destek olmak adına da bir soğutma grubu alımını bizim üzerimizden yapmıştı. Train deyince zaten akla soğutma grubu geliyor. Yani biz hani $100.000 başlıyoruz zaten şeyler. Dolayısıyla o satışı hatırlıyorum evet. Anladım. Peki bugün tekrar üniversite sınavına girecek olsan makine mühendisi yazar mıydın? Bu sektöre girer miydin? Ya şimdi burada hani sektörü kötüleyen bir cümle kurmam. Uzun yıllardır da ekmeğini yiyorum. Çok bence kıymetli ve aslında nitelikli bir sektördeyiz. Mühendisliğin önemli olduğunu düşündüğüm bir sektördeyiz. O anlamda gene değerlendireceğim sektörlerden birisi olurdu. Mühendislikten de hiçbir zaman gocunmadım. Makine mühendisi olmak her zaman gurur verici bir meslek oldu benim için. Ama tabii başka mesleklerde değerlendirirdim. Yani günün meslekleri diyebileceğimiz bir meslek değil makine mühendisliği. Yani aslında temel mesleklerden biri kabul edilir. Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği. Ama şimdi mühendisliğin geneline baktığınızda artık biraz daha yazılım, biraz daha robotik sistemler, mekatronik mühendisliği daha ön plana çıkıyor. Yani iş hayatında daha rahat kendimi ifade edebileceğim ve daha başarılı olabileceğimi düşündüğüm başka meslekler olabilirdi ama gene mühendislik olurdu. Yani o anlamda mühendislikten dediğim gibi hiç gocunmadım ve çok gurur duydum. Gene başka bir mühendislik dalında bir mühendislik okumayı tercih ederdim. Akademik kariyer veya farklı bir üstüne eğitim gibi süreçler oldu mu? Paralelinde Anadolu Üniversitesi'nin işletme programı vardı. Birçok meslektaşım gibi o dönemde çok revaçtaydı. Ben de öyle bir girişimim oldu. Bir işletme okudum 4 sene. Arkasından Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. O dönemde yöneticiliğe yeni başladığım bir dönemdi ve benim için önemli diyebileceğim dönemlerden bir tanesiydi. Çünkü teorinin pratikte birleştiği yerler aslında iş hayatı oluyor. Bu noktada sıklıkla bu soruyu alırım. Bazen Yıldız'da, üniversitede sağ olsun bazı hocalarımız davet ediyorlar. Derslere katıldığım zamanlar oluyor. Orada da öğrencilere söylüyorum. Öğrencilerin şöyle bir senkron yakalama durumu var. Ben işte lisans okuyayım, hemen arkasından bir MBA yapayım, bu sektöre hazırlanayım gibilerinden. MBA o değil. Yani MBA'in öyle bir vasfı yok. Yüksek lisans yapılabilir tabii ki. Kariyerinde özellikle makine mühendisliğiyle ilgili devam etmek isteyen arkadaşlar yüksek lisansını yapabilirler ama MBA'de bir işletme bilgisi olması gerekiyor. Bir sektör tecrübesi oluşması gerekiyor. Ondan sonrasında alacağınız teori bence çok daha kıymetli oluyor. Hatırlıyorum yani derslerin bir tanesinde önemli bir perakende zincirinin bir bilançosunu, kar zarar tablosunu incelemiştik. Yani onu ben üniversite mezuniyetinden hemen sonra incelesem muhtemelen aynı çıkarımda bulunamazdım. Siz bir kendi işletmenizde olup, tabii benim bir de öyle bir tecrübem oldu. Kendi işimi yapıp bu işin dinamiklerini gözlemlediğim, öğrendiğim, arkasından da profesyonel bir firmanın bu datalarını gördüğüm noktada çok daha rahat yorumlayabilir oluyorsunuz. O yüzden belli bir sektör tecrübesi, belli bir doygunluğa ulaşmak gerekiyor diye düşünüyorum MBA yapmadan önce. Bir olgunluktan sonra biraz daha farklı bakış açısıyla bakıp ve görebilme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Peki zor bir soru soracağım. Sektörü değerlendirmeni istiyorum ama şöyle, çocuk yaşta babanla birlikte mekanik tesisat sektörüne aslında tanıştın. Evet. Sonrasında dünya devi 3 markada sırasıyla çalıştın. Onca süre arasında ne gibi değişimler oldu? Ve şu anda nasıl görüyorsun? Ya sektördeki değişimlerden bahsediyoruz değil mi daha çok? Teknolojik olarak bir değişimi anlatmanı isteyeceğim. Yani bundan 20 yıl önce işte babanızla gittiğiniz bir projede ne sistemler vardı? Tabii ki geliştiler ama hala aynı yöntemlerle mi bu işte uygulanıyor? Bir de bugün baktığı zaman Türkiye'nin genel müdürü olarak Türk iklimlendirme sektörünü nasıl görüyorsunuz? Dünyadaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok yani güzel bir soru. Şunu söyleyebilirim Deniz Bey.
Başta teknolojik olarak baktığınızda iklimlendirme sektörü bence çok fazla değişmiyor. Yani inovatif çözümler tabii ki geliyor. Belirli ürünlerde, belirli hizmetlerde. Ama geneli itibariyle siz bir ters Carnot çevrimi, işte bir ısı pompası çalışması 1850'lerde başlamış. 1850'lerde ısı pompası kullanılmaya başlanmış. Baktığınızda hala biz ısı pompası anlatıyoruz. Belki verimliliklerinde farklılık konuşuyoruz. Tabii ki yani buradaki değişimler var. Yani yarış arabalarında nasıl bir motoru daha verimli hale getiririz çalışmaları oluyorsa bizde de işte soğutma sistemlerimize kompresörleri daha verimli hale nasıl getiririz? Kayıpları nasıl azaltırız? Sistemleri daha verimli hale nasıl getiririz? Otomasyonu nasıl entegre ederiz gibi daha teknolojik değişimler var ve bunu tabii ki hepimiz hayatımızda hissediyoruz. Yapay zekanın entegre olduğu sistemler var. Sadece soğutma sistemleri için söylemiyorum. İklimlendirmenin özeline baktığınızda siz evinize girmeden evi şartlandırabileceğiniz, işte sizin dış havanın ve aynı zamanda içerideki kullanım şartlarınızın çok iyi ölçümlenip yapay zekaya entegre edilmiş şekilde yorumlanıldığı ve sizin aslında siz istemeden ne istediğinizi anlayabilecek, analiz edebilecek sistemler var. Bunlar hep teknolojinin paralelinde bizim sektöründe gelişim alanları oldu. Ama özelinde baktığınızda bir soğutma grubu hala soğutma grubu. Belki kompresör tipleri işte pistonluydu. Şimdi vidalı manyetik yataklı kompresörlerden bahsediyoruz. Burada değişiyor. Buradaki değişim aslında soğutma ihtiyacı değil. Bizim soğutmayı sağlama şekillerimiz değişiyor. Bu anlamda bir termodinamik kitabı işte yani 2000 yılında okuduğumuz bir kitabı şu anda okuduğumuzda teknik olarak çok farklı bir şey okuyor olmayız. Yani genel olarak aynı şeylerden bahsediyoruz. Sektör olarak değerlendirirsem de şunu söylemek isterim. Ben toplumlar içinde böyle, sektörümüz içinde böyle etik değerlerin gözetildiği ve bu değerler üzerine gidildiği dönemlerde biz büyümeyi ve ahlakı çok daha iyi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bence sektörümüz için önemli olan herkesin bir şapkayı önüne koyup bakması gereken şeylerden bir tanesi bu. Piyasada işler kızıştıkça, sektör daraldıkça, işler azaldıkça etik değerlerimizden feragat ettiğimizi gözlemlediğim dönemler oluyor. Bunun olmaması gerekiyor. Yani etik değerler bizi biz yapan değerler. Bunu kalben söylüyorum. Bunu Trey'nin genel müdürü olarak da altını çize çize söylemek isterim. Sonuna kadar her konuda çok etik çalışmayı ilke edinmiş bir firmada çalışıyorum. Bununla alakalı rüşvet, komisyon kelimelerinin geçtiği masadan, rakamdan, projeden bağımsız kalkabilirsin diye emir verilen bir markadan bahsediyorum. Bu bir Amerikan üretimi bir markanın değeriyken bizim Türk üretimi bir markamızın da değeri olması lazım. Bunu gözeten çok kıymetli üreticilerimiz var. Bu anlamda onlara çok saygı duyuyorum. Bunun artık bir ilke edinmiş, vizyonunda, şirketini büyütme noktasında belirlediği, hedeflerinde olan önemli firmalarımız var. Bu firmaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Çünkü bizi biz yapan, bizi daha değerli kılan şeyler aslında etik değerlerimiz olur. Bizim Avrupa'da ya da işte Orta Doğu'da hedef pazarlarımızda işte Afrika'sı, Uzak Doğu'su, Amerika'sı herhangi bir şekilde üreticimizin hitap etmek istediği ya da hedef belirlediği diğer coğrafyalarda aslında farklılaştıracak unsurlardan bir tanesi bu. Etik değerleri ilke edindiğimiz sürece ben sektörümüzün hep gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü Türk insanı ile ilgili birçok olumlu şeyden bahsettik konuşmaya başlarken de. Yönetici adaylarımız, çalışkanlığımız, disiplinimiz, bu noktada kıvrak zekamız. Bunların hepsi aslında etik değerlerle de bütünleştiğinde bence dünya çapında çok önemli üreticilerimizin olacağına eminim. Ya o kadar güzel şeyler anlatıyorsun ki anlattıklarından yüzlerce soru kafamda. Çünkü hangi birini sorsam burada da sorularımız var ama şimdi ilk olarak şunu sorayım. Sektöre girdiğinde hatırla Türkiye'de çok önemli markalarımız vardı. Artık yoklar. Evet. Ama Trane var, işte Johnson var, Systemair var. Bu markalar mesela neyi beceremiyorlar veya neyi yanlış yapıyorlar? Bizim şöyle bir sorumuz var. Şirketler bu işte Türkiye'de, ülkemizde zamanında çok büyük olarak adlandırdığımız firmalar hangi yanlışları yaptılar, hangi doğruları yapamadılar? Trane'de, Johnson'da, Systemair'de profesör olarak çalışmış, son 10 yılında yönetici olarak, profesyonel olarak icra eden birisi olarak senin buradaki gözlemini ben merak ediyorum. İki şey söyleyebilirim. Bir etik dedin. Evet, etik zaten çok bence önemli. Taban. Evet. Bunlara ek iki şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi profesyonelleşme süreci. Şimdi konuştuğumuz firmalar bizim şu an yöneticisi olduğum firmada 120 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Bu yola çok erken başlamışlar. Yani bu noktada kuşaktan kuşağa geçeli çok olmuş ve belirli imkanları çok öncesinde kendileri için sağlamışlar. Ben burada bir haksız rekabet olduğunu da düşünüyorum. Yani şu an bizim sektörümüze yeni başlayan ve ben
çok idealistim, çok güzel imalat yapacağım, çok kaliteli yapacağım, dünyanın her yerine de bunu satacağım hevesinde olan bir üreticiyle şartlar aynı değil. Yani bu diğer tarafta çok büyük bir kapital var, çok büyük bir sermaye oluşturulmuş yıllar öncesinde. Bahsettiğimiz etik değerlerle, çalışkanlıkla, dünyaya penetrasyonla zaten bu noktaya gelmişler. Şimdi onlarla mukayese kolay değil. 120 yıl dediğimizde artık baktığınızda 5 jenerasyon gibi bir şey söyleyebiliriz. Bence birinci eksik bu. Zaten tabiatı gereği orada bir rekabet durumu olmuyor. Tabii ki bahsettiğiniz firmalardan aklıma gelen çok önemli firmalar var. Ne yazık ki günümüze ulaşamamış. Ama bunların oluşum süreçleri de aslında baktığınızda 50 yıldan öte değil. Yani köklülüğü çok eskiye dayanmıyor. Burada da ben profesyonelleşmeyi görüyorum. Yani işte dün Cumhuriyet'in ilanıydı. Ülkemiz için en önemli şeylerden bir tanesi. Biz Cumhur'un seçimi dedik. İşte babadan oğula geçmesin yönetim dedik. Bu noktada buna benzer bir şey şirketleşmelerde de var. Bu tabii belirli isimleri, belirli firmaları tenzih ediyorum. Bu işi çok iyi yönetebilen isimler de var. Çünkü o profesyonelleşmeyi illa bir dış profesyonelle değil, içeride de kendisi sağlamış ya da işte çocuğuyla, torunuyla, yeğeniyle sağlamış ve başarıyla götürebilecek potansiyelde insanlar var ama burada bence profesyonelleşme süreci biraz daha işin ehlinin o işin başına getirilmesiyle oluşabileceğini düşünüyorum. Bunlar yapıldığında neden olmasın? Bence benzer değerler diğer firmalarda da var. Bizim değerlerimizde de var. Bu değerler de kendi üzerimize sindiğinde bence çok iyi noktalara gelebiliriz. Bu yolda giden firmalar var. Yani burada şimdi isim söylemeyeyim ama profesyonelleşme sürecini güzel tamamlamış. Ama bu yolculuğa nispeten daha geç başlamış. Ama önünün çok açık olduğunu düşündüğüm önemli firmalar var. Umarım onların da 100. yıllarını görmek nasip olur hepimize. Train profesyonelleşme sürecinde çok şanslı bir yapı olarak düşünüyorum. Türkiye'de özellikle sizler gibi işte az önce saydığınız isimler gibi gençleri bünyesinde tutarak hatta geliştirerek üst düzey pozisyonlara kazandırdı. İnsan kaynağı yönetiminde, personel eğitiminde ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Kişisel gelişim olsun veya profesyonelliğe yönlendirme açısından. Train Türkiye'nin personeline bakışı nasıl? Tabii Türkiye'de satış ofisi ve satış sonrası hizmetlerden kurulu bir organizasyon dedik. Dolayısıyla aslında genelde 60 kişilik bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu organizasyonun içinde bir fiil hem teknisyenlerimizin, teknikerlerimizin, hem satış personelimizin, hem back office, diğer bütün çalışanlarımızın, support departmanları, finans olsun, lojistik olsun, diğer departmanlardaki arkadaşların kişisel gelişme hedefleri var. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuyla ilgili dertlendiğimizi söyleyebilirim. Bütün yöneticiler kendi ekiplerinde kimlerin neye ihtiyacı varsa bununla ilgili gerekli donanımı sağlamaya çalışıyoruz. Belki bu noktada vereceğim örnekler bu süreçte gelişmekte olan yerli firmalarımıza ya da başka diğer firmalara da örnek teşkil eder diye özellikle üstünden geçmek isterim. Ben Train'e satış mühendisi olarak başladığımda Deniz Bey Fransa'da fabrikada 3 tur bir eğitimden geçtik. Yani 3 defa 15'er günlük eğitim, 45 günlük bir eğitimden bahsediyoruz. 45 gün boyunca Train ben sana maaşını ödeyeceğim ama sen de kendini geliştireceksin dedi. 3 farklı dönemde gittik. Başta termodinamikten başladık. Aslında bir mühendisin kısa bir özetini yapmış oldu firma bize. Arkasından ürünleri öğretti. Arkasından sistemlere geçtik. Hidrolik sistemler nasıl çalışır? İşte su soğutmalı, hava soğutmalı sistemlerin dinamikleri nelerdir? Pompa sistemleri nasıl çalışır? Şimdi bu donanımı aldığınızda teknik donanım olarak zaten siz sahaya hazırsınız. Yani bu donanımı ben bütün satış personelimizin aldığını söyleyebilirim. Bununla birlikte kişisel gelişim dedik. Çok önemli bir konu. Bununla ilgili hem dış kaynaklarda şirkete yaptığımız belirli dönemlerde eğitimler var. Bunu çok önemsiyorum yönetici olarak da. Orayı kaçırmamamız lazım. Nedendir bilmem, mühendislik eğitimimiz içinde biz biraz sunum tekniklerimizde zorluk yaşıyoruz. Kendimizi ifade etmekle ilgili sözel tarafta zorluk yaşıyoruz. Eşimle çok sık böyle birbirimize takıldığımız konulardan biridir. Eşim bu konuda çok kendini güzel ifade edebilen ve sosyal taraftan eğitimini almış bir insan. Sosyal bilimlerden gelen bir insan. Dolayısıyla onunla da çok sık şakalaşırız. Hatta sıklıkla söyler yani mühendislere bir de böyle bir eğitim verilse çok başka noktalara gelir diye. Bence burayı biraz geliştirmek gerekiyor hepimizin. Bununla birlikte hem dış kaynaklardan dedim hem de içeride Train'in kendi kaynaklarıyla da belirli dönemlerde kişisel gelişme organizasyonlarımız oluyor. Bu bazen fabrikada oluyor. Bazen satış ofislerine davet ediyoruz konuşmacıları ve burada alıyoruz. Yabancı dil çok önem verdiğimiz unsurlardan bir tanesi. Biraz da hepimizin başının belası bir konu. Yettiğini düşünüyoruz ama işte bir yurt dışından
dışarıdan birisi gelip de bir akşam sofraya oturduğumuzda ya bu barbunya nedir dediğimiz o barbunya nedense gelmiyor İngilizcesi aklımıza. Çünkü pratikle alakalı hepimizin biraz karın ağrısı. Bu noktada kendimizi nasıl geliştirebiliriz sürecinde de aslında hep çalışanların hepsinin yararlanabileceği ve bedelsiz olarak sunulan kaynaklar var. Burada ister birebir bir sınıf eğitiminden yararlanabilir çalışanlar, ister sadece ben konuşma pratiği yapmak istiyorum dedik zamanlarda gene online olarak alabilecekleri dersler var. Bunlarla alakalı çalışanlardan bir şey sorulmaz. Tamamen çalışanın kendisini geliştirmekle ilgili hedefidir denir ve ona o konuda destek sağlanır. Bu anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Ben de bu eğitimlerin birçoğunu alma fırsatı buldum. Çalışanlara da şu an o imkanları sunuyoruz. Peki 2 kız babasıyım dedin. Zor soru geliyor. İşkolik misin? İşkolik olmamaya çalışıyorum. Yani bu biraz... İş dışında nelerle meşgul oluyorsun? Olabiliyor musun? Oluyorum. Sıklıkla olmak zorunda olduğum var. Olmaya çalıştığım kısımlar var. 2 kız çocuk babasıyım. Biri 9 yaşında, biri 5 yaşında. Ferah Feza isimleri. Sanat müziğiyle çok haşır neşirim. Bu isimlerini belirlerken de her ne kadar isim annesi eşim olsa da Ferah Feza ismi çok böyle içimize sinerek verdik kızlarımıza. Tabii onlarla çok bir aradayız. Onların bu dönemlerini birlikte geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Sohbet ettik sizle daha öncesinde. O zaman belli yaşlara geldikten sonra onlar bizle çok vakit geçirmek istemiyorlar. Bu da tabiatı gereği böyle herhalde ama bu zamanlarda... Keseceğim. Eşiniz nereli? Baba tarafı Giresunlu, anne tarafı Balıkesirli. Tamam ederim. Niye sordun? Ya şöyle takılınca tabii gidemiyor insan. Erdek'te yazlıkta 2 komşum var Urfalı. Evet. 2 kız kardeş. Ferzan, Ferah. Öyle mi? Urfalı o yüzden Evet. bir sorayım. Yok ya Ferah Feza, Ferah ömrü ferah olsun diye istedik. Feza, Ferah'ın gücünü daha da katlıyor. Feza tek başına uzay demek ama Ferah Feza daha da ferah olsun anlamında. Ömürleri öyle olsun isteğiyle. Amin cümlesine. Dolayısıyla bu mantıkla bu isimler oldu. Ferah Feza makamı da işte sanat müziğinde aslında önemli bir makam, diğer makamlar gibi. Sizin sanat müziğiyle ilginiz? Severim yani çok sık dinlerim. Ut çalmaya çalışıyorum. Profesyonel değilim ama amatör ut çalıyorum. Sanat müziğinin hep içinde oldum. Çok sıklıkla dinlediğim bir daldır ama müziğin geneli itibariyle her dalını çok severek dinlerim. Söylemeye çalışırım. Eş ortamında, dost ortamında böyle genelde böyle güzel akşamlarımızda şarkıda söylediğim zamanlar oluyor. Bu kendime ayırdığım zamanlardan bir tanesi. Pilates yapıyorum. Yüzme yapıyorum. Bunlar biraz da belimle alakalı bir operasyon geçirdim. Onu güçlendirmek için de biraz doktorumun da tavsiyesi. Onları özellikle zaman ayırmaya çalışıyorum. İş dışında bunlarla tabii ki haşır neşirim. İşkolik olmamaya gayret gösteriyorum. Çünkü buna çok müsait bir pozisyonum var. Özellikle belirli zamanlarda artık o işle bağlantıyı kopartmak ihtiyacı içine giriyorum. Akşam eve geldikten sonra mümkünse 1-2 saat çocuklara zaman ayırmak istiyorum. O dönemde bir telefon görüşmesi çok eğer elzem değilse, ki şunu sıklıkla söylerim arkadaşlara, hiçbirimiz doktor değiliz. Yani kimsenin hayatını kurtarmak gibi bir durumumuz yok. Bence akşama kadar bekleyen bir şey ertesi sabaha da bekleyebilir diye düşünüyorum. Ama yani bu tabii şey gibi algılanmasın. Yani sorumluluğunun sonuna kadar farkında olan, o sorumluluğun karşılığını veren ama iş özel hayat dengesinde olabildiğince tutturmaya çalışan bir insan. Bugün yeni mezun bir mühendis yanınıza gelse ona ne tavsiye edersiniz? Zor bir soru. Yani çok tavsiye edecek şey var. Çok şey var evet. Yani nereden başlarım diye düşünüyorum. Geliyor da bu arada hani staj sürecinde gelen arkadaşlar oluyor. Bazen üniversitede soru soran arkadaşlar oluyor. Onlarla da böyle seviyorum da sohbet etmeyi. Çünkü dünyaya bakışımız aynı değil bir kere. Yani bizim başladığımız nokta artık benim 18 yıl oldu mezuniyetten itibaren. O dönemki bakış açısıyla muhtemelen ondan 20 sene önceki bakış açısı da çok farklıdır ve Y jenerasyonu da bu anlamda bence nasibini aldı birçok insandan. Ağır eleştirildik. Şimdi Z jenerasyonu beraberinde gelen jenerasyon da bence kafa yapısı olarak çok farklılar. Bir kere çok çabuk bir şeyleri olmak istiyorlar. Yani bunu bence anlıyor olmamız lazım. Z jenerasyonu yönetmek de çünkü bizim çalıştığımız kavramlardan bir tanesi. 3 yıl mesela şu an insan kaynakları firmaları bile şunu tavsiye ediyor. 3 yıl bir yere bağlı kalmayın. 3. yıldan sonra artık başka bir tecrübeye sahip olun. Ama bir noktada da kişisel gelişim de kolay kolay oluşan bir şey değil. Yani 3 yıl benim gözümde hala çok uzun bir süre olarak gelmiyor. Burada işte jenerasyonların kafa yapısındaki farklılıkları daha net gözlemleyebiliyoruz.
Ben hani şunu söyleyebilirim, biraz sabırlı olmaya ihtiyaçları var. Yani bu çok sık gözlemlediğim bir şey olduğu için söylüyorum. Bir an önce şu noktaya gelmeliyim, bir an önce müdür olmalıyım, işte bir an önce şunun sahibi olmalıyım. Hayat çok böyle bir yer değil. Genelde de planladığımızın dışında da gelişen unsurlar oluyor. Dolayısıyla bazen bazı noktalarda gerekeni gerektiği kadar yapıp sonrasında biraz da sabretmek lazım. O yüzden ben yeni jenerasyona sabır diliyorum. Biraz sabretmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çok ilginç bir müşteri talebi hatırlıyor musunuz? System Johnson veya şu anki Trane döneminde. Direkt aklıma gelen bir örnek yok açıkçası ya. Peki elinde sihirli bir değnek olsa Hadi neyi bakalım. değiştirirdi sektörde? Sektörde. Sektörde değiştirecektin. Biz değnekleri sektörde değiştirecek. Karlılıkları artırmaya çalışırdım böyle bir anda. Ya hani bu işin şakası bir tarafı, gerçekten sektörde birilerinin bir fayda kazanması için burada gerçek bir eleştiri yapalım. Yani burada bizim sektörümüzün paydaşları kimler? Bir işveren var, yatırım yapacak. Oranın işini yapan bir designer var, projecisi. Projesini çiziyor. En doğru bir şekilde en doğru sistemleri yapmaya çalışıyorlar. En verimli sistemleri oluşturmaya çalışıyorlar. Bir kere sistem oradan çöküyor. Hiçbir şekilde karşılıklarını alamıyorlar. Kazanç anlamında söylüyorum. Bir proje ofisinde ortalama 10 tane mühendis çalışıyor. Ve bu arkadaşların da gerçekten makine mühendisliğinin karşılığını alabiliyor olmaları gerekiyor. Hep kazanç anlamında eleştiriyorum. Beraberinde baktığınızda bu sektörün paydaşları mekanik taahhüt firmaları, elektromekanik firmaları, danışman firmalar ve bizim gibi satış firmaları, tedarik firmaları. Bu firmaların her birinde çalışan mühendisler var ya da çalışanlar var. Bu personellerin gelir seviyelerinin artması için firmaların para kazanıyor olması lazım. Şu an bunu yönetici koltuğundan daha rahat anlatabiliyorum. Kazançlar eğer herkes için daha iyi olursa tabii ki paylaşım da daha fazla olacak. Çalışanlar daha iyi şartlarda çalışıyor olacaklar. Ben bunu maaş skalasından daha ziyade yan haklarda çok net görüyorum. Mesela bazı sektörler biliyorum, çalışanlarına sunduğu yan haklar çok farklı noktalarda. Bazen gıpta ediyorum, ya biz çalışanlarımıza şunları da sunabilmeliyiz. Mesela şu an günümüzün meslekleri, teknolojiyle alakalı meslekler, telekomünikasyon firmaları, bilişim firmaları, bu firmalar baktığınızda gerçekten kazançları yüksek olan, beraberinde çalışanların sunduğu imkanlarda iyi olan firmalar. Çok isterdim bizim sektörümüzde de bu noktaya gelsin ve çalışanlar gerçekten hak ettiklerinin fazlasıyla karşılığını alsın. Diğer imkanlar olarak da bunları sağlayabilelim. İlk olarak bu geldi aklıma. Yani daha kazançlı bir sektör olmasını çok arzu ederdim. Bu herkese yarardı bu arada. Çünkü sektör, belki işveren bu anlamda mutlu olmayabilirdi ama işverenlerin de şunu değerlendirmesi lazım. Projeci iyi paralar kazanırsa daha bu işe odaklanır ve daha iyi işler çıkarır. Daha doğru sistemlerle donatır binayı ya da yapıyı. Baktığınızda aslında biz işte CAPEX, OPEX'ten bahsettik. İlk yatırım maliyeti olarak değerlendirdiğimiz 100 birimse bir binanın işletmesi boyunca siz 500 birim para harcıyorsunuz. Bu işin elektrik giderleri, doğalgaz giderleri, birçok giderler var. Ve bunların hepsini aslında belirleyen unsur projeciler. Projecilerin bu anlamda doğru projeleri yapmalarına imkan sağlayacak ortamın olması lazım. Şeyi bile duyuyorum bazen, ya proje firmalarından çok böyle samimiyetimizin olduğu arkadaşlar belirli tool'ları, işte yazılımları almakta zorluk çektiklerini duyuyorum. Mesela bunun olmaması gerekiyor. Yani o artık bu işin belli kalitede yapılması için baz teşkil eden unsurlar. Bunlar olsa sonrasında kalite de beraberinde gelir. Burada etik dışı eylemlere de daha az eğilim olur. Her anlamda sektör kazanır diye düşünüyorum. Doğru. Ben şöyle düşünüyorum. Bizim sektörümüzde sizlerin sattığı ürünler, ürettiği ürünler genelde kapılar arkasında. Kimse bilmiyor, görmüyor. Evet, bir konfor sağlıyorsunuz. Müthiş bir konfor. Sağlıklı bir hayat sağlıyorsunuz insanlara ama insanlar tabii bunları görmedikleri için gördükleri şey işte ne bileyim koltuk, televizyon, buzdolabı, bunları görüyorlar. Bunları üretildiği sektörler daha kazançlı, daha böyle karlı sektörler oluyor. Ama şu var, benim inandığım bir şey var. Mesela hakem ve hekim. Evet. Bunlar hepsi ayrı kökenli. Ve bunların ortak bir yeteneği var aslında. Muhakeme. Evet. Mühendiste de böyle bir şey var. Mühendislerin de bir proje çizerken veya uygularken bir cüzdan kaygısında olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Tabii ki bu kolay bir şey değil. Dediğiniz gibi işverenin tek bir çalışanı yok. Tek bir fabrikası yok, tek bir ham madde girişi yok. Devlete karşı sorumlulukları var, çalışana, müşterisine karşı. Sektörün tabii ki teknolojik gelişimiyle birlikte bu karlılıklar da artacaktır ve bunlar ister istemez
personele de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi mühendisin yani cüzdan kaygısı yaşayan mühendis hakikaten çok zor ve kendini geliştiremez diye düşünüyorum böyle kaygılar içerisinde. Ağzınıza sağlık. Çok bence güzel özetlediniz. Yani makine mühendisi mezunu olan bir insanın bence bu kaygıyı aslında hayatı boyunca yaşamıyor olması lazım. Diğer mühendisliklerde olduğu gibi. Çünkü önemli ve sektörde sorumluluğu yüksek olan bir meslek grubundayız. Dolayısıyla bu meslek grubunda evet dert biraz maaş olunca bunu çalışanlarımızla da sıklıkla konuşuruz bazen kendi aramızda. Kaygı oraya gittiğinde artık sizin bilinciniz de oraya odaklanmaya başlıyor ve üretici olmaktan ya da verimli çalışmaktan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Biraz yaptığımız işe fokus olmak için de o kaygıyı taşımıyor olmamız gerekiyor. Bugüne kadar çok başarılı olmadığını düşünüyorum bizim sektörümüzde. Umarım bundan sonrasında daha iyi olur. Emekli olmayı düşünüyor musunuz? Çok erken daha yani emeklilik şimdi tabii EYT süreci bir anda bizim yaş grubumuzda böyle bir şey yaptı, böyle emekliliği düşündürmeye başladı. Var çevremde akranlarım emekli olan arkadaşlar. Onlar bir anda böyle bir emeklilik planları yapmaya başladılar ama ya daha bu yaşta emeklilik bence konuşma. Belki 10 sene sonra bir daha yaparsak bu programı bence daha farklı şeyler söylerim diye düşünüyorum. Peki bir zaman makinesine sahip olsaydınız hangi yaşınıza dönmek isterdiniz? Yani belirli dönemler var çok keyifli olan, yani çok şükür çok büyük bir sıkıntı yaşadığım bir dönemim olmadı hayatıma baktığımda. Tabii ki üniversite süreci çok keyifliydi. Üniversite sürecini söyleyebilirim. Derin dostluklar edindiğim bir süreç oldu. Yani şu anda da konuşmanın başında da söyledim. Belirli arkadaşlıklar hani hayatta sizin artık kardeşlerinizden sonra edindiğiniz başka bir kardeşliğe yol açıyor. Bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok kıymetli arkadaşlıklar edindim. Hala hayatımız bir arada sürdürüyoruz. Çok kalabalık bir grubuz. Bu grup çok güven veriyor insana. Arkanızın sağlam olmasını sağlıyor. Aile noktasında zaten çok şanslı bir insanım. Beraberinde bir de çevre noktasında çok şanslı olunca hayatımın birçok noktasında aslında geriye dönüp ya şu dönemi tekrar daha yaşamak vardı diyebilirim açıkçası. Orada bir anlatırken aklımda kalan bir soru var. Ankara'dan İstanbul'a geldiniz. Bir sene yurtta kaldınız. Sonra eve çıktınız ama çıktığınız zaman kaba tabirle Ankara tayfasıyla birlikte çıktınız. Bir tanesi öyleydi. Biri Antalyalı, biri Niğdeli. O bir motivasyon sağladı mı üniversite hayatında? Yani şey açıdan söylüyorum. Başarılı bir tayfa bir arada ve okul erken bitti. Zamanında bitti ve... Bunu çok rahat söyleyebilirim. Şu anki bulundukları pozisyonları da düşündüğümde aslında çok kıymetli yerlere geldi bu arkadaşlarımız. 4 kişiyle de sınırlı değil bu arada. O grup, yani o çalışma arkadaşlarımızın her biri şu an bir araya geldiğimizde birbirimizin kariyerleriyle gurur duyuyoruz her birimiz. Her birimiz mütevazi davranıyoruz. Ya biz ne yaptık ama seninki şöyle oldu, sen böyle yaptın falan filan gibilerinden. Bu çok kıymetli. Bunu besleyen bir ortam vardı. Dolayısıyla evet, üniversitenin o süreçte 4 yılda bitmesi onların sayesinde de oldu. Bir arada çok doğru bir arkadaşlıkla, yanlışa sapmadan, yanlışa sapanı gördüğü noktada kolundan tutup çekip dur ya sen ne yapıyorsun, bunu yapmamız lazım diyen bir arkadaş grubu. Valla herkese nasip olsun, o anlamda çok şanslıyım yani. Peki bir akşam yemeğine sektöre 3 kişiyle çıkacak olsanız o arkadaş grubundan birileri olur muydu? Nereye giderdiniz, ne yerdiniz? Çok zor ya Deniz Bey, şimdi bir iki isim versek diğerleri gönül koyacak. Gönül koyacak çok isim var. Bizim masa şey olur, kalabalık olur. 3 kişi olmaz. Bizim masa ya yüzü geçer, öyle söyleyeyim. Peki eğitimden sonra hep büyük firmalarda çalıştınız. Hem Türkiye'de hem dünyada ölçek olarak çok büyük. Sizce bir şirketin büyüklüğü neyle ölçülmeli? Yani cirosal büyüklük mü, teknolojik büyüklük mü, insan kaynağı büyüklüğü mü, hangisi? Yani cirosal büyüklük zaten temelinde firmaları karşılaştırdığımız bir büyüklük. İşte Train dediğimizde 22 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok büyük bir ölçekte firma. Bunun Avrupa ve Orta Doğu bloğuna baktığınızda 2 milyar dolara düşüyor. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de 40 milyon dolarlardan bahsediyoruz. Aslında gökyüzünde bir yıldız gibi değerlendirebiliriz ama burada şey ön plana çıkıyor. Yani işte Amerika'da çok büyük olan bir firma Türkiye'de de nasıl büyük oluyor? Bir, çalışanlarıyla oluyor. İnsana verdiği önemli oluyor. 2, bulunduğu komüniteye ya da işte topluma sunduklarıyla oluyor. Ben biraz daha bu noktada bakıyorum. Yaş ilerledikçe de buna daha çok önem vermeye başlıyorum. Ne yapıyoruz? Biz o toplum için ne yapıyoruz? Çalışanlarımız için ne yapıyoruz? Bence büyüklük biraz daha burada. Zaten bunun derdine giren firmalarda şeyi görüyorsunuz. Artık o business korkusu, endişesi zaten bir noktada yönetiliyor. O bambaşka profesyoneller tarafından gidiyor. Ama benim
benim bulunduğum pozisyondaki insanlar biraz daha ben bu topluma neler verebilirim, daha neler katabilirim noktasına geliyorlar. Bu anlamda da şanslı bir firmadayım. Bu anlamda da çok kıymetli işler yaptık Türkiye'de ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersiniz yoksa deneyimleyip ondan sonra teorik bilgi almayı mı? Yani yaşayarak öğrendiğim çok durum oldu. İkisi de hibrit diyebilirim. Bu soruya net bir cevap vermek kolay değil. Bir anda kafamda böyle bir sürü şey geçiyor. İkisinin de farklı edinimleri var tabii ki. Bazen tabii biz teoriden gelen insanlar olduğumuz için bir şeyin teorisi kafamıza yatmadan pratiğe geçiremiyoruz. Ama diğeri de sana çat diye öğretiyor ne öğreneceksen. Çok daha net oluyor, keskin oluyor. Öyle öğrendiğim çok şeyler de oldu. Özellikle bu yöneticilik sürecinde böyle bir anda kafamızı duvara vura vura öğrendiğimiz şeyler de oldu. Onlar tabii daha vurucu oluyor, daha akılda kalıcı oluyor. Diğerlerini birkaç defa daha deneme doğal olarak eğiliminde oluyorsunuz ama tecrübe ederek öğrenmek herhalde daha keskin oluyor. Daha keskin. Peki hayatın bir filmi olsa sizin kimin oynamasını istersiniz? Şimdi sabahtan beri demeyeyim de yani şu masaya oturduğumdan beri bakıyorum. Galatasaray'la futbolcu aklıma geliyor. 2 futbolcu. Birisi Selçuk İnan, bir de Arda Turan. Sanki onun karması karşında oturuyor şeklinde. Öyle mi görüyorsunuz? Yani, ne mutlu, ikisi de çok güzel Selçuk İnan isimler. da başladı. Şimdi Arda Turan'a da döndü ama bir oyuncu olarak kimi hayatınızın oynamasını isterdiniz? İkisini de çok severim bu arada. Yani Selçuk İnan karakter olarak bence çok başka bir insan. Bülent Korkmaz. Ya Galatasaray dediğimizde çok büyük karakterler var. Her ne kadar şu an Mauro Icardi'ci olsak da böyle Osimhen'ci olsak da tabii tarihinde Galatasaray'ın çok karakteri yüksek insanlar var. Ama siz oyunculardan bahsediyorsunuz. Oyuncu deyince tabii bir de böyle Selçuk İnan Biz futbolculara geçtik ama. Döndün de yok, sinemadan soruyoruz. Sinemadan ya çok beğendiğim oyuncular var ya. Hani burada benim hayatım böyle film olacak kadar değerli mi bilmiyorum. Herkesin hayatı çok değerlidir. O anlamda söylemedim ama çok böyle inişli çıkışlı olduğunu düşünmüyorum hayatımın. O anlamda daha stabil, iyiye giden, çok şükür çok büyük zorlukları yaşamadığım, bölüm bölüm zaman zaman birçok insanın hayatında tecrübe ettiği kadar zorlukların olduğu dönemler oldu. Bunları da gene hep böyle bir bütünleşik gücümüzle, aile yapımızla, işte arkadaş çevremizle aşabildik. Bunları değerlendirdiğim de yani oyunculuğunu çok beğendiğim insanlar var tabii ki ya, bu genel geçer. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ diyeceğim, kalkıp da beni oynaması kadar basit bir şey olmaz ama çok Kenan İmirzalıoğlu olabilir. Bunlar çok böyle beğendiğim, oyunculuğunu da çok sevdiğim isimler. Gurur duyardım açıkçası. Peki şimdi tercih sorularımıza geldik. Aslen Kayserilisiniz, Ankara'da doğdunuz ama İstanbul'da da hayatınız devam ediyor. Kayseri mi, Ankara mı, İstanbul mu? Ya Kayseri şöyle, Kayseri'yi söylüyorum tabii, kütüğüm Kayseri ama hiçbir zaman çok böyle Kayserili hissetmedim kendimi. Herhalde Ankara'da doğduk, büyüdük. İki dedem de rahmetliler Ankara'ya göç etmişler çok genç yaşlarda. Bütün akrabalarım Ankara'dalar. Dolayısıyla Ankaralılığı seviyorum, bir kere onu söyleyeyim. Ankaralı olmaktan da gurur duyuyorum. Ankara'yı Ankaralı'dan başkası sevmez derler. Varsa sevmesin. Yani Ankaralı Ankaralı'ya yeter diye düşünüyorum. Ankara'ya yeter diye düşünüyorum. Tabii hayatın getirdiği nokta, artık Ankara'da yaşadığım süreç 17 yıldı. Onun üzerine çok daha uzun bir süre artık İstanbul'da yaşıyor oldum. Ama herhalde Ankaralı olmak daha bana sıcak ve samimi geliyor. Marka mı, fiyat mı? Marka. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahada olmak. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Şimdi satış günü başka bir heyecan. Yani bir satışçının en büyük şeyidir, heyecanıdır. Satıcı doğası gereği sattım, artık bir sonraki satışa geçeceğim diye odaklanır. Ama şimdi bulunduğum pozisyon tahsilat gününü daha çok önemsemiş oluyor. İkisi de diyeceğim bununla alakalı. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Bu benim üzerine çalıştığım bir konu, bir gelişim alanım. Biraz hızlı karar vermeyi seven bir insanım. Özellikle çok büyük bir uzantısı yoksa vereceğim kararın biraz hızlı karar vermeyi seviyorum. Çünkü to do'yu sevmiyorum. Yani çok fazla checklist olduğunda o beni boğuyor. Biraz. Ama bazen de bazı konuları çok hızlı karar vermemek gerekiyor. Bu çok net. Özellikle karar merceğinin tek başınıza siz olmadığınız noktalarda, bu aile içinde de böyle, iş hayatında da böyle, özel hayatta da böyle. Biraz daha bir yatıp kalkmak lazım herhalde, üzerine biraz düşünmek gerekiyor. O taraftayım bu aralar. Teklif ver, bekleme, arada dürt baskı yap. Ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Tam arası.
bu arada. Yani ikisi de benim kabulüm değil. Teklif verip yan gelip yatmak değil. Piyasa öyle bir piyasa değil. Arkasında olmak lazım teklifin ama her gün arayıp da ne oldu teklifimiz de hep irite eden bir yaklaşım. Bunu çok sık babamla yaşarız. Babam hep masanın diğer tarafındaydı. İlk başta da satışçılık tarafında çok mutlu olmamıştı, mesleğin bu tarafını seçmiş olmamdan çok mutlu değildi. Tabii hep şeyi söyler, yani çok bu işin içinde iyi isim yapmış, çok kıymetli, çok değerli isimler var, insanlar var. Gerçekten bir danışan, teknik danışan olarak da her daim danışabileceğiniz, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle çok isim yapmış isimler var. Bir de genel geçer işte satışçı diyebileceğimiz isimler de tabii ki tabiatı gereği var. O isimler hep bizim bence mesleğimizi biraz kötü gösteriyorlar. Yani işte sadece bir satıcı değiliz biz, çünkü yani burada bir sorumluluk taşıyoruz. Omuzlarımızda ciddi bir sorumluluk var. Ama markanın, ama ürünün, sattığımız hizmetin. Dolayısıyla o sorumluluğun bilincinde olan satışçılık her zaman daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden tam arası yani. Bazen karşı taraf şeyi fark etmiyor. Bir kartvizitle, bir titirle gidiyorsunuz. Orada satış sorumlusu, satış temsilcisi de yazabilir. Satış mühendisi de yazabilir. Satış mühendisliği başka bir kavram. Evet. Karşı taraf burada ilk başta sıradan bir pazarlamacı geldi gibi düşünüyor. Halbuki bir firma bir kişiye satış mühendisi titrini verdiyse onun altında çok ciddi bilgi birikimi ve eğitim olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Yani çok önemli. Özellikle eğitim bacağı, şimdi hani sadece kendi firmamdan değil, birçok sektördeki firmadan çok iyi biliyorum. Kolay yetiştirilmiyor. Satış mühendisi dediğimiz insanlar, ben hep bir yıl söylerim. Yani o bugün imzayı attı ve bir yıl sonra onun kendini bulup tam olarak ne sattığını, hangi hizmetleri verdiğini, firmayı tanıması, ödeme şekillerini anlıyor olması, müşterinin beklentisini anlaması. Çünkü müşterinin beklentisi dediğimiz şey de biraz firmaya dayalı. Yani müşteri her zaman her firmaya aynı şekilde davranmıyor. Bunları analiz edip yorumlayıp kendi hayatına sirayet edebilme süreci bence bir yıl. Ve genel gördüğüm örneklerde de böyle oluyor. Tabii ki o satış mühendisliği unvanının karşılığında da insanlar pekala muhataplarından bu saygıyı bekliyorlar haklı olarak. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Temkinli, bu dönemde özellikle. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Burada fuarlara çok saygı duymakla beraber, çünkü fuarların bence biraz tabiatı değişti, biraz da insanlara sunduğu imkanlar da değişti. Belki bundan 5-6 sene sonra artık fiziki fuarcılık bilmiyorum kalmayacak gibi gözüküyor. Yani online'da VR'larla çok farklı sistemler geliştiriliyor. Dolayısıyla belki de bir araya gelmeyeceğiz biz ama biz sizle online'da ben bir ürün anlatacağım size. Siz onu dinleyeceksiniz ya da satın almaya karar vereceksiniz. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde ben fiziki fuarcılığın değerinin biraz azalacağını düşünüyorum. O anlamda birebir müşteri ziyaretleri ya da müşterileriniz için yapacağınız alternatif organizasyonlar çok daha kıymetli görüyorum. Amaç burada bir noktada müşteriyle satış firmasını ya da tedarik firmasını bir araya getirmekse bunun zamanlama noktasında da daha fazla imkan sunabilecek organizasyonların yapılmasını daha anlamlı görüyorum. Excel mi, CRM mi? Çok Excel'ciyiz tabii. Excel hala hayatımızın her anında var. Her raporlamada var ama CRM sistemleri özellikle yapay zekanın da entegrasyonuyla birlikte çok daha büyük imkanlar sağlıyor. Dolayısıyla biraz daha CRM'ciyim diyebilirim. Çay mı, kahve mi? Çaycıyım. Sektörden beğendiğiniz, takip ettiğiniz 3 marka. Sektörden hassas bir konu, o yüzden biraz düşünmem lazım. Ya Trox'u çok beğenirim. Kalite algısından dolayı ürün segmenti ve verdiği hizmetler anlamında baktığınızda Train'e çok yakın bulurum. Train'i zaten söylememe gerek yok. Bu anlamda kalite algısının çok yüksek olduğu firmalardan bir tanesi. Bir tane havalandırma söyledik, bir tane soğutma söyledik. Farklı bir sektör. Bir tane klimacı. Klimada da şunu söyleyebilirim. Mitsubishi Elektrik ürün portföyü, ürün grubu, kalitesi anlamında bence çok böyle alternatifinin de az olduğu bir ürün. O yüzden Mitsubishi Elektrik'i de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Tabii toplantının tipine bağlı. Yani toplantı derken bazen masada çok uzun saatler süren toplantılar bence bütün toplantıya katılan herkesi çok fazla ve çoğunlukla da bir karar çıkmıyor toplantılardan. Yani ben toplantının uzunluğundan, kısalığından ziyade bir karşılığında toplantı sonucunda bir şeylerin çıkması gerekiyor. Bir karar alınması gerekiyor. Yoksa toplanmamızın bir anlamı yok. O tarafa daha çok odaklanmak isterim açıkçası süresinden ziyade. Biz bir araya geldik ve ne karar aldık, ne yapacağız bununla alakalı aksiyon planına bakmak gerekiyor. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp çok fazla girdi hayatımıza. Çok yoğun kullanıyorum.
Bir noktada insanlar da buraya dönmeye başladılar. Yani muhtemelen e-postanın geri dönüş süreleri biraz daha uzuyor. İnsanlar orada daha reaktif davranıyorlar. WhatsApp biraz daha hepimize proaktif bir yaklaşım getirdi. Bazen de boğuyor beni açıkçası. Yani hani o mesainin bitmeme durumu oluyor. Saat 10'da 11'de herkes bence bu özel alana da birazcık ihlal ediyor. WhatsApp'tan yazayım, o ne zaman görürse cevap verir rahatlığıyla. Herkes birbirine çok rahat yazabiliyor ama bence orada biraz bir özel alan kalması lazım. Evet. O da e-posta orayı koruyor bence hala. Emoji kullanıyor musunuz? Kullanırım. En çok kullandığınız emoji. Yani genelde yani esprili olduğumu söyleyebilirim. Gülmeyi de çok seven bir insan olduğum için gülücük herhalde en çok kullandığım. Bir de şu siyah gözlüklü cool bir emoji var. Onu da çok sık severim kullanmayı. Tiyatro mu, sinema mı? Ya sinemacıyım. Tiyatro çok fazla, özellikle çocuklardan sonra çok fazla gidebildiğimi söyleyemem. Şimdi hedefim Kürk Mantolu Madonna var planda. Ona gideceğiz eşimle. Ama sinemada da tabii sinemada kalmadı. Şimdi sinema fiziki olarak çocukların animasyon filmleri dışında sinemaya fiziki en son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Tabii televizyonda izliyoruz, online platformlarda izliyoruz. Ama sinema filmleri herhalde daha çok cezbediyor beni. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Zor bir soru. Yani usta çalışan, tabii orada bir şey var. Yani orada bir metal yorgunluğu inceliği var. O metal yorgunluğu oluşmamış usta çalışan çok kıymetli. Yani ama belli bir noktadan sonra o yorgunluk da insanı yoran başka bir unsur haline geliyor. O genç yeteneklerdeki enerji, şevk, öğrenme hevesi çok önemli. Bence gelen başarının en büyük kaynaklarından birisi de orası. Onunla usta çalışanın o tecrübesini harmanlayabilirsek bence muazzam çalışanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Her şeyi bilebilmek zaten mümkün değil. Yani hani günümüzde her şeyi ben oldum, ben öldüm demektir. Çok sevdiğim bir, yani bir her şeyi bilebilmemizin imkanı yok ama bence her şeyi sorgulayabiliyor olmamız lazım, sorabiliyor olmamız lazım. Bu çok daha kıymetli. Son sorumuz. Şu anda benim yerimde siz oturuyor olsanız kendinize hangi soruyu sorardınız ve cevabı ne olurdu? Şöyle düşünün, vaktimiz var. Yani program boyunca şu soruyu da sormadınız, keşke sorsaydınız diye aklınızda olan bir soru var mı? Veya işte bu soruyu sormanızı isterdim. Yok, özellikle bir şey gelmedi aklıma açıkçası. Güzel ve çok seri gitti. Yani hani epeydir güzel Vaktimiz konuştuk. var, yani cevaplamak isterseniz düşünebilirsiniz. Özel bir soru gelmedi açıkçası Gelmedi. aklıma. Peki. Ama çok teşekkür ediyorum. Bu platformla ilgili bir şeyler söylemek isterim tabii. Evet. Çok arkasında büyük bir emek var. Şu an kamera karşısındaki insanlar sadece ikimizi görüyorlar ama arka tarafta bu işin içinde olanlar bilir. Çok güzel donatılmış bir stüdyoda konuşuyoruz. Çok para harcanmış, çok emek sarf edilmiş. Zaman bence en önemli kavram şu an. Bu önemli insanlar önemli bir zamanını buraya ayırıyorlar. Dolayısıyla burada bir takdiri bence hak ediyorsunuz bütün ekip olarak. Sektörde bence olması gereken biraz da birbirimizi daha yakından tanımak için de insan olarak da tanımamız için önemli bir platform olmuş. Emeğinize, elinize sağlık diyorum. Mehmet Bey, çok teşekkürler. Özellikle son sözleriniz ekibim adına çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Hıvak Play'in bugün konuğu Train Türkiye Genel Müdürü Mehmet Şahaner oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.